Merhabalar, ben iç mimar Alp Usluduran. Bu hafta Cihangir'de tasarladığım Batman konseptli bir barı sizlere uygulama süreçleriyle ve tasarımıyla beraber anlatacağım. Bu tarz uygulamaları da kendi evinizde yapmak isterseniz bu süreçlerden yararlanarak bunları da evinizde kendinize deneyebilirsiniz. Bu hafta özellikle Joker filminin çıkmasıyla beraber bu Batman konseptli projenin yayınlamak için çok uygun olacağını düşündüm. Bu tasarımı Cihangir'de oturan bir müşterimin terasına yaptım. Bu teras alanı proje başladığımız aşamalarda aslında sadece çatı olarak kullanılan boş bir hacimdi. İsterseniz tasarım ve uygulama süreçlerini incelemeden önce beraber öncesi ve sonrası aşamalarını izleyelim ve terası nereden nereye getirdiğimizi bir görün. Sonrasında da bunları tasarım süreçleriyle ve uygulama süreçleriyle anlatıyor olacağım. Tasarım sürecine geçmeden önce bu videoda bir hedef koymak istiyorum. Kanalımız şu an 4000 aboneye yaklaştı ve bu video özellikle Batman sevenler ve Marvel kahramanlarını sevenler için bence ilginç bir video olacak. Eğer kanalımız sene sonuna kadar 25.000 aboneye ulaşırsa sizler için Joker'in evini tasarlayacağım. Hem tasarlama süreçlerimi, bunun görselleştirilme aşamalarını sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer bunu görmek istiyorsanız kanala abone olarak videoya yorum ve like yaparak bana destek verebilirsiniz. Eğer kanal 25.000 aboneye ulaşmış olursa beraber Joker'in evini tasarlayacağız ve bu süreçleri sizlere anlatıyor olacağım. İlk olarak müşterimle bir toplantı yaptık. Terası gezdikten sonra beraber oturduk ve müşterimin aslında burada neyi hayal ettiğini, ne tarz fonksiyonel ihtiyaçları olduğunu öğrendim. Müşterimin özellikle görsel anlamda elde etmek istediği bir sonuç yoktu ama fonksiyonel bazı talepleri vardı. Görsel olarak çalışmayı, tasarımı bize bırakmıştı. Biz de bu ihtiyaçları öğrendikten sonra tasarım sürecine başlamadan önce ilk önce projeyi elimize aldık. Şimdi bu sürece geçelim. Mekanın mimari projelendirmesini yaparken ilk önce mekana gidip röleveyi aldık. Bu röleve sonrasında bunu bilgisayara dökerek aslında mekanın gerçek boyutlarını çıkarmış olduk ve elimize aslında şöyle bir plan geçmiş oldu. Bu boş planı tamamen ölçekli şekilde kağıda dökerek sonrasında kağıt üzerinde bunu karalayarak aslında yerleşimlerini yapıyoruz ve süreç bu şekilde ilerliyor. Şimdi beraber mekanı tasarlarken, aslında mekanı planlarken neler yaptığımızı size kağıt üzerine göstermek istiyorum. Kağıdı önümüze aldıktan sonra çevresindeki etkileşimde olduğu dilemedim. Size şimdi kağıtta mekanımızın çevresinde neler olduğunu anlatmak istiyorum. Mekanımızın ön tarafı olan şu bölümde tamamen denizi gördüğümüz bir alan var aslında. Şuradan da çok az görülebiliyor ve yine şurada da manzaramız var. Şurada da Kız Kulesi'ni görüyor. Bu yüzden burayı tamamen açık bırakmamız çok önemliydi. Onun haricinde bizi engelleyen şeylerden bir tanesi de mimarinin aslında şu bölümlerinde tamamen evlerin olmasıydı. Buraları kesinlikle görmek istemiyorduk. Yine şu bölgede de yan evin çatısı bulunuyordu ve biz barı konumlandıracağımız şekilde bunları düşünmek zorundaydık. Terasa girdiğimiz alanda şurası. Hemen buradan giriş sağlıyoruz. Biz ne yaptık? İlk önce girişte bir yeşil alanla karşılaşmak istedik. Bu yüzden de bu alanı komple çim olarak düşündük. Ve diğer kalan alanlara, yani arka taraflara daha oturmaları sağlayarak manzaranın hiçbir şekilde kesilmeyeceği bir ön boşluk yaratmak istedik. Barımızın ve oturma alanımızın bu tarafta olacağı belliydi. Bu taraflarda baktığınız zaman görebileceğiniz açıklıklar vardı. O yüzden buraya herhangi barı koymamız veya buraya herhangi bir yükselti koymamız projede bizi manzara anlamında negatif duruma düşürecekti. Burada da bu şekilde aynı zamanda tesisatlar olan bir boşluk vardı. Biz de tuvaleti ve barı özellikle buraya konumlandırdık. Bu sayede de DJ müzik çalarken, burada DJ ev sahibi olduğu için önemli nereye baktığı, şurada yer alarak buradan da onun da manzara izlenebilmesi sağlandı. Hem de gelenler de burada rahatlıkla bir dolaşım alanı sağladılar. Burada daha büyük organizasyonlar yapıldığı zaman bu alan açık bir alan olarak kullanılabiliyor. Burada da en köşede tuvaleti gizleyerek tuvaletin girişten hiçbir şekilde gözükmemesini, aynı zamanda köşeye saklanmasını sağladık. Ve burada tamamen bir bar alanı oluşturmuş olduk. Hem rüzgardan hem yağmurdan korunaklı bir alan yaratmış olduk. Oturma alanını da buraya konumlandırdık ve 2 tane yatağımızı da buraya konumlandırarak çim alanda sanki bir bahçede oturuyormuşsunuz gibi bir hava yarattık. Şimdi size bu mimari planlamadan sonraki tasarım sürecini anlatacağım.
bir önceki hafta yayınladığımız videoda çekilişle bir tatil hediye ediyoruz. Bunu da şuradan bir yerden çıkacak linki tıklayarak geçen haftaki videoyu izleyerek bu tatil çekilişine katılabilir. Aynı zamanda İzmir'de güzel bir villayı da gezebilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. Projenin mimari yerleşimini yaptıktan sonra bunu AutoCAD'e döktük ve genel olarak yerleşimleri belirlemiş olduk aslında. Sonrasında tasarım aşamasına geçtiğimiz zaman benim özellikle bu teras için istediğim bir şey vardı. Bu da terasın gelen misafirler tarafından hatırlanabilmesi için buraya bir özellik kazandırmaktı. Müşterimle konuştuğum zaman burayı özellikle kendi kişisel alanı olarak kullanacağı için onunla ilgili bir logoya veya bir çalışmaya yer vermek istedim ve kendisiyle oturup bunu konuştuk aslında. Kendisi de kendiyle ilgili bir şeyin yer almasını çok istemediğini ama Batman'den çok hoşlandığını, bu tarz koleksiyonlar yaptığından bahsetti. Ve bu yüzden dedi ki terasta neden Batman'i kullanmayalım? Batman logosunu ve Batman'in o karanlık havasını ve renklerinin temasını terasa yansıtsak nasıl olur diye konuştuk ve bu yola çıkıp karar vermiş olduk. Ve bundan sonra da aslında terasın konsepti, tasarımsal konsepti belirlenmiş oldu. Tasarım sürecine başlamadan önce tabii ki Batman'le ilgili çoğu görsel şeyi izledik. Bunları aslında mekanda hissettirmek istiyorduk. Yani siz içeri girdiğinizde Batman'in yaşadığı bir terasa girmiş gibi bir hava katmak istiyorduk. Bunun için de proje araştırması yaptık. Tabii ki proje araştırması yaparken de ve tasarımı düşünürken de sonuçta buranın kişisel olarak kullanılacak bir ev olduğunu, yani bir evin terası olduğunu düşünmemiz gerekiyordu. Yani çok fazla fikir olarak çok fazla yükselmeyip daha ayakları yere basan bir tasarımla ilerlememiz gerekiyordu. Çünkü müşterimiz sonuçta burayı arkadaşlarıyla vakit geçireceği bir alan olarak kullanacak. Bu konuda da kendimizi sınırlandırmamız gerekiyordu. Bunları araştırdıktan sonra yavaş yavaş mekanın özelliklerini çeşitli bölgelerine kazandırmaya başladık ve bu şekilde ilerledik. Genel olarak mekanın tasarlanmasında, bar alanında özellikle Batman filminde kullanılan ve Batman filminin bize yansıttığı biraz daha endüstriyel havayı ve karanlık ortamı bar bölümünde özellikle betimlemek istedik. Bunun için de barda kullanacağımız depolama ünitelerini, yani dolapları metalden yapmak istedik ve bu metale de içinin gözükebileceği şekilde kesan demirleriyle bir kafes ortamı yaratmak istedik ve bu aslında oradaki karanlık ve esrarengiz havayı destekleyecek bir tasarım öğesiydi. Aynı zamanda da yukarıda da yine içkileri konumlandıracağımız ünitelerde de yine demirle ilerlemek istedik. Eski görüntülerde de göreceğiniz gibi aslında bu alanın arkası boştu ve arkadaki çatıyı görüyordu. Bu alanı özellikle buranın etkisini kaybetmemek için kapatmak istiyorduk. İlk önce bar alanındaki uygulamaya arkanın saç bir plakayla kapatılmasıyla başladık. Sonrasında aşağıya bu üniteleri yaptırdık. Burada dolap da mevcuttu. Yine ahşap öğeler kullandık. Bu da biraz daha sıcak göstermek için kullandığımız öğelerdi. Bar alanında da şişeleri dizebileceğiniz, aynı zamanda şişeleri de aydınlatma sağlayacak şekilde bir tasarıma gittik. Barın ön tarafında da müşterimizin talep ettiği şekilde bir DJ kabini oluşturmasını sağladık ve solda da bir servis alanı oluşturduk. Barda ise özellikle barı vurgulamak için Batman logosunu Batman'in filmlerinde gördüğümüz gökyüzüne ışık veren şekilde çarpıcı olarak vurgulamak istedik. Bu yüzden de aslında tişörtümde de göreceğiniz gibi siyah olan bölümleri lazer kesimle burayı bıraktık ve çevresine bir çerçeve yaparak arkasından ışık vermesini sağladık. Bu yüzden de gece bara girdiğiniz zaman direkt Batman ışığı sizin yüzünüze vuruyordu ve bu çok etkileyici gözüküyordu. Aynı zamanda barın ön tarafında da parmaklık gibi bir yüzey kullanarak orada da kullandığımız ledlerle oranın da bölgesel olarak ışık almasını ve bar alanının canlı olmasını çok istemiştik. Ve bunu uygularken de bu aydınlatmalarla bu öğeleri birleştirerek etkili bir sonuca ulaştık. Tabii ki bu projeye ilk başladığımız zaman daha önceden terasta konumlandırılmış olan tesisat alanları ve elektrik alanları mevcuttu. Bunları sadece kendi yerlerimize göre şekillendirdik ve kaydırdık. Ve bu yüzden de tuvaletin yerini aslında değiştirmememiz gerekiyordu. Hemen barın yanında bir tuvalet alanı gözükmesini de istemiyorduk. Bu yüzden tuvalet alanının dışını zeminde kullandığımız ahşaptan komple kapattık ve burayı siyaha boyadık. Siyah boyadığımız için de barla beraber aslında kaybolmuş oldu. Aynı zamanda Batman ışıklarıyla ve barın altındaki aydınlatmayla beraber dikkatinizin oraya doğru odaklanmasını sağladık. Müşterimiz özellikle çevredeki evler tarafından terasın gözükmesini istemiyordu. Daha mahremiyet sağlamak istiyordu. Aynı zamanda terastan baktığınız zaman da diğer evlerin çatılarını görüyordunuz. Bu da kötü bir görüntü oluşturuyordu. Biz buraya biraz daha yeşil bir hava sağlamak amacıyla buralara herhangi bir yükselti yapmak yerine buraları bitkiyle çevrelemek
projelendirmeye karar verdik ve Leylandi bitkiler aldık buraya. Bu bitkilerle tamamen bir duvar oluşturarak içeriden dışarının görülmesini engellemiş olduk ve duvarları kapladığımız ahşabı yükselterek saksının da ahşapların arkasında kalmasını sağladık. Zeminde de genel olarak buraya sıcaklık katmak için, aynı zamanda da kışın dayanımını sağlamak için tik ağacı kullanmak istedik. Oldukça dayanıklı ve sağlam bir yüzey oluyor ve duvarlarda da bir çirkin bir görüntü vardı ve detay vardı. Bunları da duvara çıktık, zeminin duvara doğru devam etmesini sağladık. Bazı boşluk bölgelere de çeşitli sedirler yaparak sanki bir locaymış gibi hem de yatabileceğiniz, keyif yapabileceğiniz oturma elemanları oldu. Ahşabın yanı sıra ön alanda da çim bir zemin kullandık. Bunun nedeni aslında denizi görürken outdoor bir bahçede olduğunuzu hissettiren bir detay oldu. Yüksekte, Cihangir'in tam ortasında bir bahçede olmanızı sağlıyor. Bu hissiyatı veriyor size. Bu tasarımları 3 boyutlu olarak müşterimize hazırladık ve mekanın projelendirmesini tamamladık. Ve müşterimizle tekrardan toplantıya oturduk ve kendisine bu sunumları yaptık. Aynı zamanda bu sırada da bu uygulamaların maliyetlerini de çıkarmıştık kendisine. Kendisi gerçekten çok beğendi. Hayalindeki gibi olduğunu söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti gerçekten. Ve bu sayede projeye başlamış olduk. Bu tarz proje hikayelerini benden duymak istiyorsanız yorum yazarak, bunu belirterek bana destek verebilirsiniz. Ayrıca yine belirtmek istiyorum ki sene sonuna kadar 25.000 aboneye ulaşma hedefimize ulaşırsak Joker'in evini, yaşam alanını tasarlıyor olacağım. Bunu yaparken de Joker'in psikolojik analizini yapıp aynı zamanda Joker'i Joker yapan öğeler neler ve Joker'in yaşadığı çevreye bakarak onun yaşamak isteyeceği bir mekanı tasarlıyor olacağım. Bu da benim için gerçekten farklı bir deneyim olacak. Siz de bunu merak ediyorsanız kanala abone olarak bize destek verebilirsiniz. Yorumlara da bu terası sevip sevmediğinizi, sizin böyle bir terasınız olsa nasıl bir konseptle tasarlanmasını isteyebileceğinizi yazarak benimle sohbet etmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu projenin detaylı fotoğraflarına ve başka bir müşterim için tasarladığım Marvel kahramanlarının sergilenmesi için oluşturduğum bir köşe olan Suadiye'deki bir evde yaptığım mobilyaya da şurada veya şurada çıkacak mimari ofisimizin internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Komple zımparalayarak zımparalayarak eski balkon mobilyalarını da komple elden geçirerek yeniledik. Bunların da eski üzerlerindeki kötü katmanı attık ve yeniden yağladık.